Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı yapılış şekliyle tel tel ayrılan harika bir açma hazırlıyoruz. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Video başlamadan önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum. Açmanın hamuru için yoğurma kabı içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, ardından 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, ardından 1 su bardağı ılık suyumu ilave ederek karıştırmaya başlıyorum. Maya biraz erisin. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın akı, sarısını ayırdık üzerine sürmek için. Biraz daha karıştıralım ve unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Bütün tariflerde mutlaka unu yavaş yavaş ilave edin ve ilk etapta bir tane spatula karıştırın arkadaşlar. Unu biraz ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim ve karıştırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek hamuru toparlıyorum arkadaşlar. Hamur biraz ağırlaştıktan sonra artık hamurumuzu elimizle yoğuracağız. Bu sayede elimiz hamura fazla bulaşmıyor. Sizler beni ilk defa bu tarifle tanıyorsanız eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hamura biraz daha un ilave ettikten sonra artık elimle yoğurmaya geçtim arkadaşlar. Biraz yoğuracağım ve sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrol olun. Kıvam bu şekilde. Üzerini kapatalım ve yarım saat kadar dinlendirelim. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Üzerindeki streçi kaldırıyorum ve hamurun havasını alıyorum. Havalar sıcak olduğu için yarım saat yeterli oluyor. Çok güzel mayalandı arkadaşlar. Tezgahıma alıyorum ve tezgahımda da birkaç dakika hamuru katlayarak toparlıyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. Hamurun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Hamuru mandalina büyüklüğünde parçalara ayıracağım. Alışılmışın dışında farklı şekli çok lezzetli bir açma oluyor. Sizler de mutlaka bu lezzetli olan tarifi denemelisiniz. Hamuru parça ayırıyorum ve tekrar o parçaları toparlıyorum arkadaşlar. Beze haline getiriyoruz. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Ve daha sonra oda ısısında biraz bekletmiş olduğum tereyağından yarım yemek kaşığı kadar üzerlerine yerleştiriyorum. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Hepsinin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Bu yağ sayesinde kat kat olacaklar arkadaşlar ve tel gibi dağılacaklar. Bu şekilde parmak uçlarımızla hamuru açıyoruz arkadaşlar. Yağ sayesinde hızlı bir şekilde açılıyor. Servis tabağı büyüklüğüne getirdikten sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Ve tekrar bu şekilde genişten sonra hamuru kenardan başlayarak rulo haline getiriyoruz. Ve kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Diğer kalan hamurları da aynı şekilde tamamlıyorum. Ben bu kısmı geçtim arkadaşlar. Bütün hepsini rulo haline getirdim. İlk hazırlamış olduğum hamuru bu şekilde dolarak genişletiyorum ve hafif masada açtıktan sonra birbirine ters yönde çeviriyorum ve bu şekli veriyorum arkadaşlar. Bir tane daha size göstermek istiyorum. Hamuru biraz uzatarak genişletiyoruz ve ters olacak şekilde birbirine doluyoruz. Daha sonra bir ucu sabit kalıyor. Diğer ucunu ters çevirerek alttan geçiriyoruz. Videoda olmuş olduğu gibi şeklimiz bu. Yağlamış olduğum fırın tepsisine açmalarımı yerleştiriyorum. Üzerine temiz bir örtü örterek en az 5 dakika, en fazla 15 dakika dinlendiriyoruz. Tepsi mayasını alması gerekiyor. Bir tane yumurta sarımız vardı. Üzerine yarım çay kaşığı pekmez ilave ediyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama pekmez sayesinde rengi çok güzel kızarıyor arkadaşlar.
Dikkatli bir şekilde açmaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Ve daha sonra da biraz üzerine susam serpiştireceğiz. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Açmanın üzerine susam serpiştikten sonra 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderdik. Ve tekrar üzerini örtük 5 dakika kadar dinlendirdik. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzeri ve alt çok güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık oldu ve tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Sizlere yakından göstermek istiyorum onu da. Herkesin çok seveceği, evdeki malzemelerle harika bir açma oldu. Sizler de mutlaka bu lezzetli olan tarifi deneyin. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.